tüm kainatın bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul eden ancak tüm dinleri reddeden bir inançtır deizm, biliyorsunuz. Hatta neden İmam Hatipler arasında deizm bu kadar çok yayıldığı sorusunu da duymuşsunuzdur. Aslında bu sorunun iki tane cevabı olabilir özet olarak. Birinci cevap daha çok ontolojik sorulardan kaynaklanıyor. İkincisi ise kutsal kitaplara yönelik yapılan eleştiriler ve yine bu kitaplara yönelik sorulan bazı soruların cevaplarının tatmin edici bulunmamasından kaynaklanıyor. Öncelikle birinci cevabın üzerinden gidersek, insanlık ilk var olduğu günden bu yana doğduğunu ve öleceğini bilen tek canlı olarak nereden geldim, nereye gidiyorum, öldükten sonra ne olacak, bu dünya ve evren nasıl oluştu ya da oluşturan bir güç var mı sorularını sormuştur. Aslında İnsan Yalan Söyleyerek Yaşar adlı yayınımda bunlardan birazcık bahsetmiştim. Şu anki durumda ise deizmin bu kadar yayılmasına sebep olarak şu gösterilebilir özetle. Öncelikle kimse kendi kendine ya da doğuştan ailenin empozisiyle deist olmuyor. Eğer bu topraklarda yaşıyorsanız doğal olarak İslami öğretilerle başlıyorsunuz bir şeylere inanmaya. Aslında İslam terminolojisinde taklidi iman ve tahkiki iman adında iki adet iman şekli var bu konuda. Taklidi iman adından da anlayabileceğimiz üzere anne ve babamızı, büyüklerimizi taklit ederek inanmaya başlayışımız ve inanmaya devam etmemiz üzerine kurulu ki aslında şu an deist ya da ateist olan kişilerin bir süre sonra İslam inancını terk etmesi buradan kaynaklanıyor. Tahkiki iman ise özetle İslam'a inanmayı tahkik ederek bir takım felsefi argümanlarla destekleyerek sürdürmemiz demek aslında. Burada taklidi imanla bir şeylere çocukluktan itibaren inanan insanlar belli bir yaşa ve özellikle ergenliğe girdiği zaman bir takım varlıksal sorular sormaya başlıyor. Tabii ki bu sorular eğer ki bu coğrafyadaysanız dikeyden tabana değil tabandan dikeye doğru oluyor. Yani Kur'an'daki kafa karıştırıcı ayetlerden hareketle bir sorgulamaya gidiliyor. Bunların içinde çok popüler olanlarına örnek olarak köle ve cariye meselesi, kadının şahitliği meselesi, evrim teorisi ve bu teorinin Adem ve Havva'nın varlığına ters düşmesi, Kur'an'da bahsedilen bazı mucizevi olayların akla uygun gelmemesi gibi birçok örnek verilebilir. Elbette herkes bu yolla deist oldu diye bir şey söylenemez. Ben şu anda bir örnekleme üzerinden gidiyorum. Buradan hareketle Kur'an'ı reddeden bir anlayışa sürüklenişi görüyoruz. Böylelikle Kur'an'ı ve dolayısıyla İslam'ı reddeden bir anlayış gözümüze çarpıyor. Ardından İbrahimi dinler sorgulanmaya başlanıyor ve İncil'de ve Tevrat'ta olan bazı hadiseler de kişiye mantıklı gelmeyince ateizm yolu seçiliyor. Ancak ateizm aslında tam olarak öyle olmasa da algısı Allah'ın varlığını reddediş üzerinden olduğu için aynı kişi buna da tam olarak idrak getiremiyor. Bunu şu şekilde derinleştirebiliriz. Bilim aslında birçok olayın sıralanışını anlatıyor bize. Çok da tekniğe girmeden şöyle özetleyebilirim. Canlılar ve dolayısıyla insanlık evrimleşerek bugünkü halini aldı ve evrim devam ediyor diyelim ki bu durum böyle. Pekala evrimin olması için neticede tek hücreli canlılara inmemiz gerekir. Tek hücreli canlıların oluşması için, canlılık yapısının oluşması için neticede dünyaya ve daha geniş düşünürsek bir evrene ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla biyolojik evrimi tümüyle hazmetmesek bile jeolojik evrime de bu noktada ihtiyaç duyuyoruz. Bu sorular silsilesi bizi ta en başına yani Big Bang teorisine götürüyor. Dolayısıyla Big Bang öncesini bilmek istiyoruz. Bu konuda ise şu ana kadar ispatlanmış bir teori söz konusu değil. Kaldı ki ispatlansa bile onun öncesi ya da o da ispatlansa bile onun da öncesini bilmek zorundayızdır ki bu bizi sonsuz bir takibe götürür. Bu tıpkı zamanında Anaximandros ve Thales'in aralarındaki konuşmayı hatırlatıyor bize. Yani bilimi icat eden adamlar. Biliyorsunuz ki eski Yunan medeniyetinde bütün olan olaylar tanrıların icatıydı ve Thales Mısır'a gidiyor. Bakıyor ki oradaki insanlar tarım alanlarının yerlerini tespit edebilmek için benzer üçgenler kullanıyorlar. Thales soruyor oradaki insanlara bunu. Nereden biliyorsunuz diye. Oradaki insanların cevabı ise ustalarımızdan öğrendik oluyor. Ancak Thales bir şeyleri bilebiliyor oluşumuzdan çok etkileniyor. Milete yani kendi topraklarına geri döndüğünde ise bu durumu Anaximandros'a anlatıyor. Biz diyor Anaximandros'a bilebiliriz. Biz bugüne kadar Zeus'a, Artemis'e, Poseidon'a birçok kurban verdik. Acaba bu dünyanın başka bir izahı olabilir mi? Ve diyor benim söylediğime %100 inanmak zorunda değilsin. Kendi düşünceni de söyle. Bana göre diyor dünya suyun üzerinde yüzüyor. Ve diyor sen ne düşünüyorsun? Anaximandros diyor ki bu ilginç bir fikir ama iki adet itirazım var. Birincisi hadi diyelim dünya suyun üzerinde yüzüyor. İyi de diyor suyun altında ne var? Hadi diyelim bildin. Onun altında ne var? Dikkat edersen diyor bu sorunu çözmüyor. Sadece erteliyor. Ve diyor bir taşı alıp suya attığımda yüzmüyor. Yani bana göre dünya boşlukta duruyor diyor. Burada tıpkı ilk örnekte olduğu gibi dünyanın altında su var. Onu bildik. Onun altında ne var? Hadi onu da bildik. Onun altında ne var? Gibi sonsuz sorgulama hakikate ulaştırmıyor. Biz de bunun gibi soruları ancak ontolojik olan bu soruları evrenle ve dünya ile alakalı sorduğumuzda sonsuz bir takibe ulaşıyoruz. Bu sebepledir ki Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilim yoluyla asla ispatlanamaz. Ancak bilimden hareketle bu sorulara felsefi argümanlar üretiriz ki bu argümanlar bize mantıklı geldiği ölçüde inanırız ve mantıksız geldiği sürece de inanmayız. Deist olan insanlar da gözlemlediğim şey şudur ki din kitaplarını mantıksız bulurlar. Ancak bu evrenin bilinçli bir yaratıcı olmaksızın oluştuğu fikrine de sıcak bakamazlar. Çünkü bu sonsuz
sonsuz sorular bizi asla Tanrı'nın yok olduğu fikrine ulaştırmaz. Ancak şöyle bir durum da vardır ki materyalist ateistler bize evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini söylerler. Ki bu da yine bir hipotez olsa da ben bilimsel olarak ispatlanamayacağı görüşündeyim. Çünkü evren sonsuzdan beri varsa sonsuzluğa bir türlü ulaşamayacağımız için bunu da ispatlayamayız. Yani aslında teist bir inanca sahip olamamak ancak yine de bilinçli bir varlık tarafından yaratılmış olmak fikri bu sebeple yaygınlaşmaya başlamıştır. Benimki tabii ki bir bakıştır. Başka sebeplerle deist olan insanlara da rastlayabiliriz. Ancak özetle din kitaplarını saçma bulma, ancak evrenin bir bilinç olmaksızın var olması ve varlığını sürdürebilmesi fikrine de saçma bulma durumu kişileri deizme iten bir sebep. Tabii ki burada ateizmin doğru düzgün anlaşılmamasını da ekleyebiliriz. Çünkü ateist bazı kişiler Tanrı sizce var mı sorusuna bence %50 var diyebilirler. Yani ya var ya yok. Ancak bilim bize bunu ispatlayamayacağı için, daha doğrusu bilim bize bunu ispatlamadığı için yok kabul etmeliyiz derler. Ancak burada da az önce belirttiğim mesele ortaya çıkar ki zaten Tanrı'nın varlığı bilimsel olarak kanıtlanabilir bir şey değildir. Ki her şeyi bilimsel olarak kanıtlamamız da mümkün değildir. Felsefi argüman dediğimiz mesele de burada devreye girer ki biz buna özetle idrak etmek diyoruz. Yani şu an ben size Türkçe konuşuyorum ve biri çıkıp dese ki hayır aslında o Türkçe konuşmuyor. Türkçe bazı kelimeler biliyor, çekimleri biliyor ve bunları sıralıyor. Ancak ne tesadüftür ki bunlar her seferinde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturuyor dese buna inanmazsınız. Ancak bu cümlenin teorik olarak var olması imkanlı bir şeydir. Ancak bunun böyle olmasının imkansız olduğunu da herkes bilir. Ya da klasik olarak kasa örneği verilebilir. Bir kasa düşünün, bir şifresi var. Ancak bu şifrenin 100 milyar farklı ihtimali var. Biri geliyor ve kasayı ilk denemede açıyor. Burada kasayı açan kişinin şifreyi rastgele bulmuş olma ihtimali vardır. Ancak siz o kişinin bu kasanın şifresini bildiğini düşünürsünüz. Tesadüfen bu şifreyi tutturduğuna sizi asla inandıramaz. Teorik olarak bu ihtimal olsa da buna inanmazsınız. Yani aslında ateist bazı insanların Tanrı'nın varlığını yok kabul etmeliyiz. Çünkü bilim bunu şu ana kadar ispatlamadı demesi bana saçma gelen bir önermedir. Öte yandan yine aynı şekilde evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini de az önce bahsettiğim sebepten ötürü mümkün olmadığından bu da aynı şekilde saçma gelen bir durumdur. Ateizm, deizm ve diğer inançlar adı üzerinde bir inançtır ve bilimsel teoriler bize felsefi argümanlar kurabilmek adına ancak yardım ederler. Ne evrim teorisi, ne izafiyet teorisi, ne de yerçekimi yasası bize Tanrı vardır ya da yoktur demezler. Ancak inanmamız adına bir ışık tutarlar ya da inanmamamız adına bir karanlığa iterler.